Tarih sadece gerçekleşen olaylarla yazılmaz. Bazen de hiç yaşanmayanların gölgesinde şekillenir. Peki ya Türk futbolunun kaderini kökünden değiştiren o kırılma noktası hiç olmasaydı? Şöyle bir düşünün. Takvimler 3 Temmuz 2011'i göstermeseydi ve o sabah hiç yaşanmasaydı, bugün nasıl bir futbol dünyasında uyanırdık? Fenerbahçe Şampiyonluk Kupası'nı kaldırdığı o rüzgarla Avrupa sahnesine çıksa ve Şampiyonlar Ligi devleri arasına doğrudan katılsaydı ne olurdu? Büyük ihtimalle o kadro dağılmayacak, yıldız isimler takımdan ayrılmak zorunda kalmayacaktı. Hatta belki de yakalanan bu büyük ivmeyle Fenerbahçe Avrupa kupalarında çeyrek finallerin, yarı finallerin müdavimi haline gelecekti. Kulübün mali yapısı ağır darbeler almayacak. Ekonomik olarak Avrupa devleriyle yarışabilecek bir finansal güce erişecekti. Peki ya diğer tarafta Trabzonspor? Bordo Mavili ekip o sezonki muazzam performansının ardından lige olan güvenini ve inancını kaybetmeden yoluna devam edecekti. Yıllarca sürecek o büyük gerginlik ve yıpratıcı atmosfer oluşmayacak, Trabzonspor enerjisini tamamen saha içine ve zirve yarışına verebilecekti. Galatasaray ve Beşiktaş için tablo nasıl şekillenirdi? Türk futbolundaki o büyük kriz kulüpler arasındaki ezeli rekabeti saha dışındaki amansız bir savaşa dönüştürdü. Eğer bu süreç yaşanmasaydı, rekabetin ateşi sadece 90 dakika boyunca sahada yanmaya devam edecekti. Maçların ardından dostluk rüzgarları esecek, Türk futbolunun marka değeri dünya çapında çok daha hızlı yükselecekti. Yayın gelirleri tavan yapacak, kulüpler borç batağına saplanmak yerine altyapılarına ve dev transferlere yatırım yapabilecekti. En önemlisi de milli takım. Kulüpler arasındaki bu derin kutuplaşma olmasaydı, ay yıldızlı formayı giyen futbolcular sahaya çok daha huzurlu ve birleşmiş bir ruhla çıkacaktı. Belki de son 15 yılda düzenlenen tüm dünya ve Avrupa şampiyonalarında adından söz ettiren, kupaları zorlayan bir Türkiye izleyecektik. Bir sabah uyandık ve tüm dengeler değişti. Futbolumuzun kaderi o gün yazılan karanlık senaryoyla tamamen farklı bir yola saptı. Kaybedilen yıllar, kaçan şampiyonluklar ve kırılan kalpler. Eğer 3 Temmuz hiç yaşanmasaydı, belki de bugün bambaşka bir zafer hikayesini konuşuyor olacaktık. Bu tarz alternatif tarih ve futbol hikayelerini seviyorsanız yeni videoları kaçırmamak ve kanala destek olmak için hemen aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.